Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Hazır mevsimi gelmişken çok güzel bir bal kabaklı bisküvili pasta hazırlamıştım. Sizlerle de bu lezzeti paylaşmak istiyorum. Öncelikle 1 kilo bal kabağını tencerenin içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri serpiştirdim. Aynı bardak ile 1 su bardağı da suyu koyup ocağa alıyorum. Kısık ateşte iyice pişirdim. Çatal kontrol ediyorum. Bakın ortadan kolaylıkla ayrılıyor. Artık ocağın altını kapatıyorum ve kabakları farklı bir kabın içerisine alıyorum. Çünkü kabağın dibinde kalan şerbeti kesinlikle kullanmayacağız. Şekerini ve suyunu koymuş olduğum bardak ölçüm 200 ml. Hiç beklemeden pişmiş olan bal kabaklarını blenderdan çekerek pürüzsüz bir püre haline getiriyorum. Püre haline getirdikten sonra dolaba kaldıracağım. Güzelce soğumaya bırakacağım. Bakın kıvamı bu şekilde pürüzsüz çok güzel bir muhallebi oldu. Artık kaldırıyorum, iyice soğumaya bırakıyorum. Bu esnada ben de pastamızın muhallebi kısmının yapımına geçiyorum. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı toz şeker ve üzerine 1 litre sütü boşaltıyorum. Sütü de ekledikten sonra ocağın altını açmadan önce güzelce bir karıştırıyorum. Pişerken dibine tutmaması için. Artık ocağın altını açtım. Orta dereceli bir ateşte sürekli karıştırarak göz göz olup fokur fokur kaynayana dek ocakta pişireceğim. Başından kesinlikle ayrılmayalım çünkü dibine tutma ihtimali çok yüksek. Göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 pakette vanilya ilave ediyorum ve yağ eriyene dek tekrar güzelce karıştırıp artık ocağı kapatıp muhallebi hazır oluyor. Ocaktan alıyorum. Bal kabaklı bisküvili pastanın yapımında ben böyle bir kelepçeli kalıp kullanmayı tercih ettim. Fakat sizler borcamda da yapabilirsiniz veya dilediğiniz herhangi bir kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz. Petibör bisküvileri soğuk sütün içerisine batırıp kalıbın içerisine diziyorum. Tüm kalıbı bisküviyle bu şekilde dolduruyorum öncelikle. Bisküvileri dizdikten sonra hazırlamış olduğum muhallebinin yarısını bu katmana döküyorum ve spatula yardımı ile tüm bisküvilerin üzerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum. İkinci katmana tekrar bisküvileri süte batırıp yine diziyorum. Bu sefer bal kabağı püresinden süreceğim. O yüzden kaşık ile her tarafına pay ediyorum. Hazırlamış olduğumuz bal kabağı püresinin yarısını bu katmanda kullanacağız. Yarısını da en üst katmanında kullanacağız. Bu yüzden en üst katmanla görsel açıdan 1-2 kaşık daha fazla ayırmanızı öneririm. Bal kabağını da bisküvilerin her tarafına üzerine gelecek şekilde yine güzelce yayalım. Kabağın üzerine tekrar süte batırıp bisküvileri dizelim. Ve kalan muhallebiyi de bu katmana dizdim. Onun üzerine tekrar bisküviyi dizdim. Ve artık kalan son bal kabağı püresini en son üst katmana boşaltıyorum. Yani 2 kat muhallebili, 2 kat da bal kabaklı püresi kullanmış olduk. Böylelikle 4 katlı bal kabaklı bisküvili pastamızı elde etmiş olduk. Son katmana da iyice yayıyorum bal kabağını.
Üzerinin şöyle güzel görünmesini sağlıyorum olabildiğince. Son olarak da biraz ceviz serpiştirerek süsleme işlemini tamamlıyorum. İsterseniz fındık veya badem de kullanabilirsiniz ama kabağa en çok yakıştırdığım ceviz. Bu şekilde oda ısısında biraz soğuduktan sonra mutlaka dolaba kaldırın. Yaklaşık 3-4 saat dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz daha güzel olacaktır. Yoksa da 3-4 saat yeterlidir. Kalıp kullanırsanız benim gibi kalıptan çıkarmadan önce kenar kısımlarını bıçak ile kurtarın kalıptan. Bu tarifi hazır mevsimi gelmişken mutlaka bir deneyin derim. Bal kabağını seviyorsanız bu tarifi de seveceğinize eminim. Hem görüntü olarak şık, hem yapımı çok kolay, hem de çok az maliyetli bir pasta. Sunumu da gerçekten çok şık görünüyor. Ben yaklaşık 4-5 saat kadar beklettim ve artık dilimleme işlemini yaptım. Hemen sizlere daha yakından da göstermek istiyorum bir dilim alıp. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone de olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız yeni videolarımda hemen sizlerle yine görüşebiliriz. Tariflerimi ve kanalımı dilediğiniz kişilerle, dilediğiniz sevdiklerinizle veya sosyal medya ağlarınızdan da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.